Beypazarı'nda avcılar tarafından öldürülen leopar, dünyadaki bütün leopar türleri arasında en irisi olarak bilinen Anadolu parsı, son olarak 1974 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde görüldü. Beypazarı'na bağlı olan Bağözü köyünün okulu, sağlık ocağı ve kanalizasyonu bulunmadığından, köylülerin de ekip biçtikleriyle kıt kanaat geçinip gittikleri yoksul bir köydür. Köyün yakınlarında görülen 100 kiloluk Anadolu parsı, peşine düşen köylüler tarafından vurularak öldürülmüştü. Anadolu'nun bu en büyük kedisine o günden bu yana bir daha rastlanmadı. Yıllar sonra, Toros Dağları'nda ve Kaçkar Dağları'nda, tekrardan yaşamaya devam ettiği söylenen leoparın, Anadolu'da yaşamaya devam ettiği ve neslinin tükenmediği iddia ediliyordu. Anadolu parsı diye isimlendirilen leopar, en son 17 Ocak 1974 yılında, Beypazarı ilçesine 6 kilometre uzaklıkta olan, Bağözü köyünün yakınlarında görülmüş, o sırada bahçede olan, Havva Köksal'a saldırmış ve kolundan yaralamıştır. Olayı gören komşusu, Havva'ya canavar saldırıyor diyerek, bağırmaya başlaması ile, köylüyü harekete geçirmiştir. Daha önce, hiç rastlanmadığı için, kurt sanılan Anadolu parsının peşine düşmüşler, insanlara ve hayvanlara tekrar zarar verebilir düşüncesiyle, köylüler tarafından avlanmıştır. Son yıllarda yapılan, arazi çalışmalarında, Anadolu parsı leoparın, nadiren de olsa izleri görülmüştür. Ancak, 1974 yılından beri insanlarla temasına rastlanmamıştır. Havva Köksal ile o gün peşinden giden köylüler, Anadolu leoparının son tanıklarıdır. ...2013 yılında ziyaret edilen, 75 yaşındaki Havva teyze, köyde torunları ile birlikte yaşamına devam etmektedir. Leopar sözcüğünü duyduğunda, tekrardan o günü hatırlayarak, kuş gibi üzerime uçtu diyerek, leoparı tarif ediyordu. Köyle arası, 3 kilometre uzaklıkta olan, Seren adı verilen, yazlık evlerinin bulunduğu bahçeye, Anadolu leoparının, saldırısına uğradığı o gün, ailesi önden gitmiş, Havva teyze de ineklerini sağıp, arkalarından tek başına yola çıkmıştır. Bağözü köyünün güneyindeki, toprak yoldan 3-4 metre aşağı akan bir dere vardır. Leopar, derenin yatağına uzanmıştır. Havva teyzenin de, her gün geçtiği yolda hayvanı görmesiyle, saldırıya uğraması bir olmuştur. 5 ile 6 metre uzaktan, üzerine adeta atlayan leopardan, kolunu kaldırarak, yüzünü korumaya çalışması ile, canavar, kolundan ısırmıştır. Saldırıdan, canımı zor kurtardım, dişlenmenin etkisiyle de, kolum dirseğimden çıkmış, 2 yerden kırılmış ve bayılmışım diyerek, olayı anlatan Havva teyze, kendine geldiğinde, leoparı, birkaç metre uzakta yatarken görmesiyle, tekrardan bayılmış olan Havva teyzenin, Anadolu leoparı ile karşılaşması, 3-5 dakika ile sınırlıdır. Uzaktan, olayı gören komşusu Fatma teyze, dere kenarında, canavar saldırıyor diye bağırarak, köylüyü harekete geçiriyor. Havva teyzenin, çığlıklarını duyan, sadece, Fatma teyze değildir. O zaman, 12 yaşındaki Süleyman, eşek sırtında ilerlerken, leopar saldırısını görmesiyle, korkarak, eşeği ters yönde sürüp, oradan hızla uzaklaşmıştır.
Aynı tarihte 14 yaşında olan köy muhtarı Zekeriya Çalışkan'ın ifadesiyle köylüler Havva teyzeye yardıma koşmuşlardır. Aslen kurda canavar dediklerini ifade eden köy muhtarı köyde avcılık yapan kişiler ile karda iz sürerek hayvanın önce Başören köyü civarına gittiğini, sonra çoban ve hayvanlarına rastladığında kurtçu köpeklerin havlaması ile geri döndüğünü, öğleden sonra da köyün kuzeyindeki Kızılmeşe bölgesine çıktığını fark etmişler. Usta avcı olan, 1994'te vefat eden babam, Ahmet Çalışkan, Kireçli Kayalar dediğimiz yerde, kapı denilen geçiş yerinde beklemiş, leoparı geçitte kıstırıp tüfeği ile avlamıştır. Köyün, hem muhtarı, hem de korucusu olduğu için iyi bir tüfeğe sahiptir. Ateş etmeye başlayınca, leopar, can havliyle meşe dallarını kırarak, babamın üzerine doğru, koşmaya başlamış, ancak birkaç metre kala, attığı son mermiyle, Anadolu leoparını, etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Babam, ilk defa gördüğü leoparı, şaşkınlık ve hayretle izliyor. Sonra, leoparı Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüp, köylülere de, leopar avladıklarını, görmek isteyenlerin, devlet hastanesinde görebileceklerini, söylüyorlar. Kolu, 25 gün alçıda kalan, Havva teyzenin tedavisi, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır. Yıllarca, kolunu kullanmakta güçlük çekmiş, 2022 yılından, 41 yıl önce olan bu olaydan sonra, bugün, kolunda pek bir iz kalmamıştır. Kendisine, Maden Tetkik Arama Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri tarafından, leoparla beraber fotoğraf çektirme teklifi gelmişse de, teklifi geri çevirmiş, bir daha leoparı, görmek istemediğini söylemiştir.